Kanalımdan herkese merhabalar. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülen peynirli böreğimizin tarifi için başlayalım mı? Biz bugün böreğimizi her evde bulunan malzemelerle hazırlayacağız. Bir adet yumurtamızı yoğurma kabına alıyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1,5 su bardağı suyu ilave ederek yumurta, tuz ve su karışımını iyice çırpıyorum. Beş su bardağı unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmiş oluyorum. Hamuru önce toparlayıp ardından güzel bir şekilde yoğurduktan sonra kıvamını kontrol edelim. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Çünkü içerisinde ne bir kabartma tozu ne de hamur mayası yok. O yüzden hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Ve yoğurma kabının kapağını kapatıp oda ısısında 20 dakika hamurumuzu dinlendirip ardından hamurumuzu 2 beze haline getirelim. Arkadaşlar 2 beze elde etmiş olduk. Şimdi bezelerimizi hemen açalım. İlk bezemizi açmaya başlayalım. Bunun için de bir miktar unu masaya ya da tezgaha nerede açacaksanız serpiştirip arada da hamurumuz yumuşak olduğu için yapışma olmasın diye arada da un gerektiği durumlarda unu serperek yufkamızın boyutunu elimizden geldiğince büyük açmaya gayret edelim. İlk yufkamı açtım, hazır hale getirdim. Şimdi oklavanın üzerine alıp ayrı bir sofranın üzerine alacağım. Evinizde sofra olur veya sofra bezi ne olursa üzerine alın. İkinci yufkanızı açıncaya kadar yufkanız orada beklesin, yapışmamış olsun. İkinci yufkamızı da güzel bir şekilde açtıktan sonra masanın üzerinde bırakıyoruz. Çünkü üzerine tereyağı süreceğiz. Oda ısısında bekletilmiş olan 125 gram tereyağını da her iki yufkaya denk gelecek şekilde ayarlayarak yufka aralarına süreceğiz. Şimdi sizlere de göstereceğim. Bu şekilde böreğimizin kat kat olmasını sağlıyor. O yüzden tereyağı ya da margarin dilediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ama muhakkak oda ısısında olsun ki rahatlıkla yufkaların üzerine yayabilirsiniz diye. İlk yufkamızın üzerine tereyağını sürdükten sonra ikinci yufkamızı da üzerine alıyoruz. Bunun da üzerine tereyağını sürüp sonra da katlama işlemlerini gerçekleştirelim. Arkadaşlar bütün kat aralarına tereyağı gelecek şekilde her tarafına süreceğiz ki böreğimizin kat kat olmasını sağlasın. Hamurun kıvamı güzel olunca görüyorsunuz arkadaşlar. Hamurumuzda herhangi bir kabartma tozu yok, hamur mayası yok ama buna rağmen hamurun kıvamı güzel olduğu için bakın böyle kenarlardan balon gibi kabarcıklar şimdiden oluşmaya başladı bile.
Katlama işlemi bitti. Şimdi un serpiştirdiğimiz bir kabın içerisine alıp kapağını kapatıp buzdolabında, yalnız buzluk kısmında değil, buzdolabında 1 saat dinlendirip yağın içinde donmasını ve hamurumuzun sonrasında kolaylıkla açılmasını sağlayalım. Hamurumuz dolapta dinlenirken biz de 75 gram taze peynir ve 75 gram kaşar peyniri rendeden geçirelim. Yufkalarımızı kat kat yağlayıp katlayıp buzdolabında 1 saat boyunca dinlendirmiştik. Artık masamızın üzerine bir miktar un serpiştirip açmak için masaya aldık. Bu aşamada da merdane ya da oklavadan yardım alabilirsiniz. Yeter ki hamurunuzu kare şeklinde açmaya çalışın. Hamurumuzu kare şeklinde açtıktan sonra keserken de 30 parça, yani 30 kare şeklinde keselim ve kestiğimiz her bir parçanın ortasına denk gelecek şekilde karışık olan beyaz peynir ve kaşar karışımı, dilerseniz sade beyaz peynirle de yapabilirsiniz, patatesle de yaparsanız. İç malzemesi tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Dilediğiniz iç malzemeyi siz kullanabilirsiniz böreklerinizde. Benden sadece tarifi vermek, uygulama size kalmış bir şey. Yağlamış olduğumuz fırın tepsisine börek hamurlarımızı yerleştirelim. 1 adet yumurta sarısını fırça yardımıyla bütün böreklerimizin üzerine sürelim. Yumurta sarısı sürmüş olduğumuz böreklerin üzerine de çizikler atalım ki böreğiniz piştiğinde kabaracağı için dış görünüşünde daha güzel bir hal almış olur. Evet, peynirli ve kaşarlı böreklerimiz pişmiş durumdalar. Dışı çıtır çıtır, böyle pul pul dökülen güzel mi güzel bir tarif ortaya çıktı. Umarım sizler de denersiniz. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.